Merhaba, ben Orkun. Eldiven çeşitleri ve eldivenin önemini anlatacağım. Evet, eldiven. Dağda bizi en mutlu edecek veya en mutsuz edecek unsurlardan bir tanesi. Ama genelde kayak veya snowboard veya dağ tırmanışı dediğimiz zaman ilk aklımıza gelen şeylerden biri değil. En çok atlanan iki konu derim ben her zaman. Biri tipi gözlüğüdür, bir tanesi de eldivendir. Çünkü oradaki tecrübemizi, dağdaki tecrübemizi bir mutsuzluk hikayesine veya tam tersi bir mutluluk hikayesine çevirecek ana unsurlardan bahsediyoruz şu anda, tipi gözlüğü ve eldiven. İnsanlar nedense biraz küçümsüyorlar diye düşünüyorum eldiveni. Ne olacak ya abi, eldiven deyip geçiyorlar. Fakat şunu atlıyorlar, soğuk bir ortamda düşünün, sokakta yürüyorsunuz. En çok üşüyen yerleriniz genelde bir ellerinizdir, bir de ayaklarınızdır. Parmaklar en çok üşümeye başlayan yerlerdir. Vücudunuzda en korunaksız ve en çok üşüyen yerlerdir. Dağ ortamında da şartların çok daha abartılı olduğunu düşündüğünüzde, havanın -10'lar, -15'ler, -20'ler, -30'ları da gördüm ben ama o çok uç bir örnek. -15'lerde bir kayak merkezinde, -10'larda çok rahat seyrettiğini düşünürsek, parmaklarınızın, ellerinizin üşümesi, ayaklarınızdan da kayak ayakkabısı var ayağınızda veya snowboard ayakkabısı var, daha korunaksız olduğunu düşünürsek ilk üşüyecek yeriniz. Dolayısıyla masada da birçok eldiven görüyorsunuz. Kullandığınız eldiven aslında keyfinizin seviyesini belirleyecek hale geliyor. O yüzden size şöyle bir tavsiyede bulunacağım çeşitlere girmeden önce. Tasarruf edebilirsiniz birçok yerden. Eldivenden tasarruf etmeyin. Eldiven de gerçekten güvendiğiniz bir markanın, Rossignol, Burton, Salomon, Phoenix fark etmez. Güvendiğiniz, bildiğiniz, böyle iyi bir, bu konuda uzmanlaşmış bir markanın kış sporlarında eldivenini alın. Orada da alırken teknik özellikleri birazdan bahsedeceğim. Biraz fazlaca olanını alın. Çünkü dediğim gibi bu çok şeyi değiştirecek dağ ortamında. Evet, şimdi genel bunu söyledikten sonra genel şöyle eldivenlerin şöyle bir çeşitlerine gireceğim. Ne tarz eldivenlerimiz var? İşte tabii ki çocuk, erkek, bayan şeklinde eldivenlerimiz var. Bu daha çok bir teknolojik farktan kaynaklanmıyor. Bedenden ve renklerinden fark ediyor. İşte bayan eldivenlerimiz biraz daha çiçekli, böcekli ve bayanların sevdiği renkler ve boyutları ona göre. Çocuk eldivenlerimiz çocuklara göre bebekten başlıyor. Ve ondan sonra unisex dediğimiz veya erkek eldiveni dediğimiz herkese hitap eden eldivenlerimiz var. İnsanların çok atladığı bir iki tane konuya gireceğim şu anda. Bir, eldivenlerimizin içine giydiğimiz, şöyle liner dediğimiz, aynı sizin montunuzun içine giydiğiniz gibi içliklerimiz var. Bunlara liner diyoruz ve içlik diyebilirsiniz, iç eldiven diyebilirsiniz. Bu soğuktan üşümenizi veya herhangi bir şekilde eldiveninizi çıkartmanız gerektiğinde o çıplak elin havayla temasını engelliyor ve çok fayda sağlıyor. Şiddetle tavsiye ediyorum çünkü kullanıyorum ve müthiş memnunum bu olaydan. Kullanmaya başladıktan sonraki son 7-8 yılın hikayesidir. Ondan önce böyle bir şey yoktu veya yaygın değildi, öyle söyleyeyim size. Sonrasında yine şöyle farklı, aslında çok nadir göreceğiniz ince pipe glove dediğimiz, daha çok o half pipe'a snowboardçuların kullandığı, işte sıçradıkları veya freestyle kayakçıların kullandığı, çok ince olan, yani koruma özellikleri çok fazla olmayan, daha çok hoplayıp sıçradığımız zaman işte board'umuzu, kayağımızı tuttuğumuz, bunu yaparsınız diye söylemiyorum, yapabilenler için söylüyorum, bir eldiven çeşidi. Bu nadir, daha çok bizim gibi bu konuda profesyonelleşmiş mağazalarda görebilirsiniz zaten. Onun dışında pek göremezsiniz bu tarz eldivenleri ki bizde yanılmıyorsam 20 farklı çeşit pipe glove'umuz mevcut şu anda mağazada. Ve en önemli farka geliyorum. Yine çok atlanan, insanların göz ardı ettikleri en önemli bölüme geliyorum. Parmaksız eldivenler. Benim sırt çantamda muhakkak her zaman bir tane var. Ve parmaklı eldivenler. Şu şekilde. Şöyle göstereyim farkı. Şimdi şunu ben de hatırlıyorum çok çocukken, neden ya bu niye insanların şunu niye kullansın dediğimi. Çok basit bir sebebi var. Parmaklarınız bir aradayken elleriniz daha sıcak. Başka bir sebebi yok. Tabii ki parmaksız bir eldiveni parmaklı bir eldivene göre kullandığınız zaman fark, bir şeyi kavrarken nispeten
Biraz daha zor onunla kavramak. Bir baton tuttuğunuzda veya snowboard yaparken aslında ihtiyacınız yok ama bir şeyi tutmaya kalktığınızda parmaklı bir eldivenle bir nebze daha rahatsınız. Fakat neyi bununla beraber oluyorsunuz? Ya bir şeyi veriyorsunuz, feragat ediyorsunuz, bir şeyi böyle kavrayamıyorsunuz ama elleriniz, parmaklarınız sıcak duruyor. Birçoğunuz yapmış olabilirsiniz kayakçılar. Şunu çok yaparım mesela ben. Parmaklı eldiven kullanıyorsam, hava soğuksa elimi böyle içeri çekerim, elimi içeride yumruk yaparım ki parmaklarımı ısınsın. Ondan sonra parmaklarımı işte teleskiyede mesela giderken, otururken, teleskide çıkarken bu hareketi yaparım. Kaymaya başlayınca batonu tutacağım zaman eldivenimi sokup öyle kayarım. İşte bu eldivenle öyle bir şey yapmanıza gerek yok. Çünkü elleriniz ekstra sıcak kalıyor. Son eldivenlerle ilgili bir detay şöyle vereyim. Son değil aslında. Bir iki maddemiz daha var. Deri eldivenler var bir de. Çok nadir görürsünüz. Neden? Çok pahalıdır çünkü deri eldivenler. Özellikle deri eldivenlere su geçirmezlik özelliği, yani Gore-Tex gibi su geçirmez bir membranla kapladığınız zaman fiyatları böyle 450-500 liralar, 600 liralara çıkıyor. İyi bir Gore-Tex deri eldivenin fiyatı. O yüzden genelde çok tercih edilmiyor. Fakat tabii deri eldivenin şöyle bir özelliği var, onu söyleyeyim. Deri eldiven sizinle birlikte yaşlanır. Yani deri eldiveni alırsınız. 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl kullanırsınız. Deri eldiveni, deri işte, deri mont gibi. Hiçbir şey olmaz. Sizinle birlikte yaşlanır. Baştan alırken biraz fiyatı pahalıdır. Ama derinin hissi de bir farklıdır. Onu da söyleyeyim. Tavsiye ederim. Deri eldiven ben şahsen çok severim. Bunun dışında şöyle bir algı var insanlarda. Çok yanlış bir algı. Şimdiden uyarıyorum buradan. Hangi mağazaya giderseniz gidin. Fiyat noktası ne olursa olsun o mağazanın, bu mağazada dahil olmak üzere. Eldivenlerin şöyle varsaymayın sakın. Kayak eldiveni ya bu veya snowboard eldiveni. Su geçirmezdir. Hayır, böyle bir şey yok. Bir kayak duvarında veya snowboard duvarına mağazada gördüğünüz eldivenlerin en az yarısının su geçirmezlik özelliği yok. Yani ıslak, böyle yağmur, çok ıslak kar gibi bir ortamı tutarsanız eldiveniniz ıslanır, eliniz de ıslanır. Eldivenlerin üzerinde waterproof, yani su geçirmez ibaresini ya da Gore-Tex logosunu, ki o da waterproof demek ki en zirvesi waterproof özelliğin. Bunu görmeden bundan emin olmayın. Ha diyeceksiniz ki su geçirmez eldiven niye yapıyorlar? Su geçirir eldiven. Karda olduğunuz zaman kar aslında su değil. Kar erimediği sürece su değil. O yüzden aslında soğukta eldivenin ana amacı ıslanmamak değil kar ortamında, dağ ortamında. Elinizi sıcak tutmak. O yüzden içine bir membran koymuyorlar. Ve eldivenin su geçirmezlik özelliği yok aslında. Ama eldivenin sıcak tutma özelliği var. Ve son derece işe yarıyor. Dediğim gibi bir eldiven duvarındaki eldivenlerin neredeyse yarısı bu özellikte. Ama siz eğer kesinlikle elim ıslanmasın diyorsanız waterproof özellikle bir eldiven bakacaksınız. Ve özellikle de nefes alabilen yine. Çünkü elinizin terlemesini de istemiyorsunuz. Öyle bir eldiven bakacaksınız. Yani şöyle bir Gore-Tex logosunu görüyorsanız o eldiveni gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Ama o eldivenin de fiyatı ucuz olmayacaktır, onu söyleyeyim. Mesela bu eldiven 279 liraymış örnek olarak size fikir vermesi için. Öyle 40-50 liralık, hatta 100 liralık, 60 liralık bir eldivenden dağ ortamında size keyif vermesini ve sizi sıcak tutmasını veya performans göstermesini beklemeyin. İyi bir eldiven almak istiyorsanız, sizi mutlu edecek, yaklaşık olarak fiyat söylüyorum size, 200 liralara, 180 liralara, oralara çıkmanız lazım. Ondan sonra zaten burada kas tüyü, hakiki kas tüyü doldurulmuş bir eldivenden bahsediyorum. Su geçirmeyen ve aynı zamanda ekrana dokunduğunuz zaman telefon ekranını da algılayabilen bu eldivenin fiyatı mesela 350 TL. Burada da yine çok geniş bir fiyat aralığı var. Ama 150 ve üzeri gibi düşünebilirsiniz. Yetişkin eldivenleri için kendinize bir barem koymak adına söylüyorum. Eldivenlerle ilgili genel vereceğimiz bilgiler bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.